Yeni bir videomdan, yeni bir çalışmamdan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da sizlere bu bluzumuzu anlatacağım. Çok güzel, çok kolay, çok basit. Bir tane daha videom var, kahverengi o da. Bunun siparişini almışken tekrar sizinle paylaşmak istedim. Belki orada anlamayan arkadaşlarımız, yeni örgüye başlayan arkadaşlarımız tam anlamayabilir diye tekraren videoyu çekmek istedim. Bütün açıklamasını arkadaşlar videonun içinde yaptım. Şöyle beğendiyseniz şu şekilde göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz videomuza geçebiliriz. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar. Ben bir tanesini ördüm. Hazırladım. Diğer parçayı beraber başlayacağız. Daha buhar gezdirmedim. Bloklama yapmadım. Şimdi bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane karemiz olacak. Tabi bu 8 kareyi arkadaşlar, benim ördüğüm kişi minyon tip. Minyon tip olduğu için ben 8 kare yaptım. Siz 9 kare yapabilirsiniz. Boyunda 19 kare yaptım. Siz 20 kare yapabilirsiniz. Şimdi bunu 8 haroşa bir düz, 8 haroşa bir düz, 8 haroşa bir düz olarak devam edeceğiz. Toplam 71 tane ilmek atacağız. Bakın. Toplam 71 tane ilmek atarak bu bluzumuza başlayacağız arkadaşlar. Çok havalı, çok şık gerçekten. Kemer hizasında duracak yalnız bu. Ona göre kendinize göre hesaplama yapın arkadaşlar. Kemer hizasından bir tık aşağıda da olabilir. Burası en fazla 45 santim olacak. Bakın. Burası 46-47 santim de olabilir. 43-44 santim de olabilir. 1 santim, 1-2 santimlere takılmayın. Burası 45 santim olacak. 8 tane haroşa başlayacağım ben. Siz bunu dediğim gibi 9 haroşa yapabilirsiniz. Evet. Şöyle yapalım ve başlayalım. İpimiz koton bir ip arkadaşlar. 71 tane ilmek atarak başlayacağız. Evet. Ben bu şekilde atıyorum. Siz de istediğiniz gibi atabilirsiniz. 2, 3, sıkı tutmayalım arkadaşlar. Eğer eliniz çok sıkıysa, benim elim çok sıkı ama bunu gevşek atıyorum. Yani bunu bol atıyorum ben. Siz elinize göre iki şişle de atabilirsiniz. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 71 tane ilmek attık. Şimdi 71 ilmeğimizi arkadaşlar arka taraftan modele başlıyoruz. Ön tarafa geleceğiz. Şimdi haroşayı ben düzden örüyorum arkadaşlar. Tersten ören arkadaşlarımız vardır illaki. Tersten örenler de tersten örebilirler. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek haroşamı ördüm. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, tersten ören arkadaşlarımız haroşayı tersten örebilirler. 8 tane haroşamı ördüm. 8 ilmek haroşamı ördüm. 2, 4, 6, 8. 1 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek düzümü ördüm. Daha doğrusu haroşamı ördüm. 1 ilmek tersimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 ilmek tersimi ördüm. 8 ilmek haroşa, 1 ilmek ters. 8 ilmek haroşa, 1 ilmek ters. Sonda 8 ilmek haroşa ilmeğimizde bitireceğiz arkadaşlar. 1, 2. Evet, sıra sonuna geldik. 1 ilmek tersimizi ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 ilmek ters. Son 8 ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 8.
Evet, dönüyoruz. Ön tarafta arkadaşlar bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ön tarafa geçtik. Modelimizin ön tarafındayız. Bütün ilmeklerimizi düz örelim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi haraşo örüyoruz. Yani düz. Evet. Sıra sonuna kadar düz ördük. Dönüyoruz arka tarafa. Arka tarafta arkadaşlar 8 ilmek haraşo, 1 ilmek ters. Beraber başlatalım. 2 3 4 5 6 şöyle yapalım. 2 4 6 7 8. Bakın tersimiz belli. 1 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 ilmek ters. 7 8. 1 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet. Ön tarafta ne yapıyoruz arkadaşlar? Ön tarafta bütün ilmeklerimizi düz örelim. Evet. Bütün ilmeklerimiz haroşa. Evet. Ön taraf, bakın arkadaşlar, bu düzümüz sabit şekilde gidecek. Arka tarafta ters, ön tarafta düz örülecek o. Diğerleri haroşa. Yani tersten ören arkadaşlarımız ona dikkat etsinler. Bu ortadaki ilmeğimiz, bakın şöyle yaklaştırayım. Bu düz gidecek. Yani 8 ilmek haroşadan sonra bir ilmek düz. Ön tarafta düz, arka tarafta ters olacak. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek haroşamızı tamamlayıp daha sonra beraber devam edelim. 8 ilmek haroşamıza kadar örelim. Pardon, 8 diş haroşamıza kadar örelim. 8 diş haroşadan sonra devam edelim. Evet, bakın şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diş haroşadan sonra bakın ön taraftayız. Burada dolama işlemi yapacağız. İlk ilmeğimizi de aynı şekilde dolayalım. Hatta bunu şöyle sökerek alalım. 1 2 düz örüyoruz. Bakın yalnız dolama işlemin bol bırakın arkadaşlar. Sıkı yapmayın. Bakın 1 2 defa dolayıp düz örüyoruz. 1 2 modelimizin ön yüzündeyiz. 2 defa doluyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. 1 2 ön tarafta ne yapıyorduk? Düz örüyorduk. Şimdi dolayarak örüyoruz. Bakın sıra sonuna kadar düz örerek, haroşa örerek 2 defa doluyoruz. Bakın 1 2 1 2. Bakın dolamaları bol bırakın arkadaşlar. Evet, dolamalar bol olsun. Sıkı tutmayın dolamaları. Sıra sonuna kadar dolayarak geldik. Evet, sıra sonuna kadar çift doluyoruz. Bakın çift dolayarak geldik. Evet. Çift dolayarak geldik. Arka tarafta haroşaları haroşa, tersimizi ters örerek açacağız dolamalar arkadaşlar. Evet, ilk ilmeğimizi açtık. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın bir ilmeğimiz ters. Onu ters örüyoruz. Bunu karıştırmayalım arkadaşlar. Sökmede zorlanırsınız. 1 2 3. Bakın burada açıyoruz biliyorsunuz. Bu açmada zorlanırsınız. 4 5 6 7 8. Ters örüyoruz bunu. 1 2, bakın bu şekilde açılacak. 3 4 5 6 7 8.
tersimizi ters olarak açıyoruz. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Haroşa olarak düz örerek, tersimizde ters örerek doladığımız ilmekleri açarak gidiyoruz. Evet, bakın tersimize geldik. Karıştırırız derseniz arkadaşlar, siyah örecekler için, açık renkli örenler zaten karıştırmaz. Siyah renkte örecek olanlar için sayarak gitsinler, karıştırmamak için. Evet, açarak geldik. Bakın şimdi arkadaşlar, şurada göstereyim. Şimdi bunu yaptık. Bakın, bu dolama işlemini yaptık. Dolama işleminden sonra tekrar modelimize geçiyoruz. Ön tarafta bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Arka tarafta ne yapıyoruz arkadaşlar? 8 ilmek karışa 1 ilmek ters. 8 ilmek karışa 1 ilmek ters. Ön tarafta bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Daha sonra bakın, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 diş haroşadan sonra bakın, 8 diş haroşayı tamamladıktan sonra ön tarafta dolama işlemine geçiyoruz. 8 diş haroşa tamamlandıktan sonra ön tarafta dolama işlemine geçiyoruz. Arka tarafta açarak örüyoruz. Yalnız buradaki düzleri bakın. Bunlar açtığımız düzler arkadaşlar. Buradaki düzleri arka tarafta ters, ön tarafta düz olarak örüyoruz. Dolama işlemini de açarken arka tarafta ters olarak örüyoruz. Evet. Şimdi ben 19 tane tamamlayacağım arkadaşlar. Burada 19 tane karem oluncaya kadar öreceğim. Daha sonra açma işlemine geçeceğiz. Beraber aşama aşama gidelim arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Bakın, 2 3 4 5 6 7 8 ön tarafta düz demiştik. Yani bu sırayı tamamen düz örüyoruz. Arka tarafta 8 ilmek karışa 1 ilmek ters olarak örüyoruz. Evet, ben 19 karemi tamamlayıp dönüyorum. Evet, bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 kare yaptım arkadaşlar ben. Tabii benim ördüğüm kişi, videonun başında da söyledim, minyon olduğu için 19 kare yeterli oldu benim için. Yani ördüğüm kişi için. Ama siz 20 kare 21 kare yapabilirsiniz. Yani eninize, boyunuza, kilonuza göre tabii ki bu değişir. Burada da ne demiştik? Bunu da söyleyelim. Tekrarlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu 9 yapabilirsiniz. Bunu 10 yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi eninize ve boyunuza bağlı. Evet, şimdi artık kesiyoruz. 19 kare yeterli benim için. Şöyle tığımla keserek gideceğim. Bakın, örerek kesiyorum. Sıkı kesmeyin arkadaşlar. Her örgümde de söylüyorum. Evet, bakın düze geldik. Düzde ne yapıyoruz? Artık bu düzü salıyoruz. Bu sökülecek. Aşağı doğru en alt kata kadar gidecek bu arkadaşlar. Şimdi bakın, bu aradaki farkı kapatmak için 1 2 3 şöyle yapalım. Yeterli mi? Hayır. Yeterli değil. 3 4 tane zincir çektim. Kapattım. Bakalım şöyle. Evet, 4 tane zincir yeterli. Tabii benim elime göre yeterli arkadaşlar. Onu da siz ayarlayacaksınız. Şunu örmeden bir kessek. Elim çok mu değiyor? Bunu örmeden kapatacağım. Çünkü orada bolluk olacak. Açtığınız için. Evet, bakın. Alıyorum. Arka taraftaki ilmeğiniz bakın. Fazla sıkı olmasın. Kol kısmını toplamayın. O 8 paket olan yer kol kısmı arkadaşlar.
Evet, örerek geldim. Tekrar şöyle bakacağım. Yeterli mi? 4 tane ilmek yeterli. Evet, bunu saldım. Bakın şöyle beyaz görünsün de. Bakın bu şekilde saldım. Burada 1, 2, 3, 4 aldım. Kestim. Bakın bu şekilde devam edeceğiz. Bunlar aşağı doğru inecek. Sökerek en alt kata kadar indireceksiniz. Evet, şöyle diğerlerini ben şu beyaza doğru tutalım. Söktüm arkadaşlar. Sökme işlemi yaptım. Şunu isterseniz beraber yapalım. Artık parçayı birleştirelim. Diğer parçayı bitirmiştim biliyorsunuz. Bakın şu şekilde şöyle söküyorsunuz. Gayet kolay gidiyor arkadaşlar. Bakın takıldığınız yerde bu şekilde yapın. Bakın bu şekilde sökerek gayet kolay açılıyor. Siyah olunca biraz zor gösteriyor ama bakın takıldığınız yerde şöyle tığınızı alın. Fazla çekmeyin yalnız. Diğer tarafı sıkarsınız. Bakın bu şekilde şöyle sökerek siyah altına gelince belli olmuyor. Bakın bu şekilde açarak gidiyorsunuz. Şimdi iki parçayı birleştirdik. Bakın iki parçayı birleştirdikten sonra buralardan ayraç taktım. 25-30 santim arası, bakın 25-30 santim arası yaka olacak. Bel kısmı da şöyle yapalım. Bakın bel kısmı da 55-60 santim. Bakın bu bel kısmı da 55-60 santim arası olacak. Buralar kareler, bakın şöyle göstereyim. Kareler birbirini kaydırmadan, bakın arkadaşlar. Kaydırmadan ben buharı gezdirdim. Buhar gezdirdikten sonra bloklama veya buhar, hem bloklama hem buhar da yapabilirsiniz. Sadece buhar da gezdirebilirsiniz. Ben buharı gezdirdim. Buhar gezdirdikten sonra dikeceksiniz arkadaşlar. Buhar gezdirmeden dikerseniz üst kısımlar, buralar, bakın buralar büzer. Çünkü buralar açılacağı için bu kısımlar açılmaz. Dikiş yapılan yer asla açılmaz. Orası büzer. O yüzden önce buharınızı gezdireceksiniz. Daha sonra 55-60 santim arası bel, 30 santim, 25 ile 30 santim arası yaka. Ayraçla belirleyin arkadaşlar. Daha sonra bakın ben tığla dikiyorum. Siz nasıl dikiyorsanız iğneli de dikebilirsiniz. Tığla da dikebilirsiniz. Terzinizle verip tam uçlardan, bakın uçlardan tersiniz dikerse terzinize de diktirebilirsiniz. O dikme işi size ait. Bakın şuradan tam uçtan girdim. Başlangıç noktasından kestiğim yerden. Bakın buradan da başlangıç noktasından girdim. Ne kadar görünüyor? Pardon. Şöyle yapalım. Renk farklı görünüyor ama renk koyu siyah, gri gibi duruyor. Işıktan dolayı sanırım koyu siyah. Evet. Bakın. Şöyle yapalım. Tekrar şöyle göstereyim. Bakın. Tam bu başlangıç noktası. Bakın. Pardon, kestiğim yer. Tam kestiğim yer arkadaşlar. O uçtan girdim. Yanlış bir şey yapmayın. Bir de buradan bakın. Başlangıç bitiş noktası, bakın. Buradan girdim. Bu şekilde kilitledim. Bir zincir çektim. Artık bakın kareleri açmadan arkadaşlar, kareler böyle yan yan gelirse olmaz. Yani kaydırırsanız olmaz arkadaşlar. Bakın siyah ama yine de görünüyor. Evet. Bakın kareleri bu şekilde düzelterek gidiyorsunuz. Şu şekilde girdim. Elinizden geldikçe arkadaşlar sıkı dikmeyin. Bakın zincirlerden giriyorum. Aldım. Arkadaki ilmeğin içinden çektim.
Ters düz aynı olduğu için arkadaşlar bu sizi yanıltmasın, ters de düz de aynı ama bakın başladığınız nokta burada ip oluyor. Burası ters oluyor arkadaşlar. Tersler dışarıda, düzler içeride. Bakın başlarken ipimiz burada. Ona göre ayarlayın. Ters kısmı burası. Tersler dışarıda olacak. Düzler iç içe olacak. Bakın. Düzler iç içe. Evet. Bu şekilde girdim ve diktim. Dediğim gibi iğneyle de dikebilirsiniz. İğneyle nasıl dikersiniz? Haraşolardan giderek dikebilirsiniz arkadaşlar. Haraşo dişlerinden. Yalnız sıkı dikmeyelim. Ben tığla bütün örgülerimi genelde ben dikişsiz örüyorum arkadaşlar. Ya yakadan başlamalı örüyorum. Ya alt kısımda başladığımda ön ve arkayı birlikte örüyorum. Koldan ilmek çıkararak dikişsiz örüyorum. Genelde benim örgülerim dikişsiz ama dikiş olduğu zaman da bu şekilde tığımla dikiyorum. Bakın bol bırakıyorum. Yani çok ne çok bol ne de çok sık oluyor. Toplamaması için. Yalnız burayı tam alta inmeyelim. Bakın. Buradan aldım. Bu zincirinden aldım ve diktim. Evet. Bu şekilde devam edelim. Son haliyle mankenin üzerinde paylaşacağım. Evet, dikişimizi de bitirdik arkadaşlar. Bakın. Şöyle yukarıya alayım isterseniz. Biraz daha alalım. Şöyle yapalım. Evet, bel kısmı dediğim gibi 55-60 santim. Yaka kısmı da 25-30 santim arası olacak. Bakın dikiş yerini de göstereyim size. Dediğim gibi siz elinizle de dikebilirsiniz. Bu kareleri bakın kaydırmadan dikişimizi yapacağız. Evet. Toplam 3 tane toplam 3 tam demeyelim de arkadaşlar 3'e yakın ip gitti. 2,5 geçti. 3'e yakın ip gitti. Bakın arkadaşlar tekrar diyorum benim ördüğüm kişi minyon tipli olduğu için ben burada bakın boyda 8 kare koydum. Siz 9-10 kare koyun. Yani boy kısmına göre değişiyor. Yani burası en az 45 ile 50 santim arası olacak. Yani şu kol bakın kola denk geliyor en kısmı. Buradan başlanıyor. Bu kol kısmı 45, 46, 47, 48 santime kadar olacak. Yani burayı 4,5 numaralı işle ördüm ben. Onu da söyleyeyim. 3 tane ipim gitti. Koton ip. İp markası vermiyorum artık arkadaşlar. Koton bir iple ördüm ben. Siz de herhangi bir markayla koton iple örebilirsiniz. Siyah renkli ördüm. İstediğiniz renkle örebilirsiniz. Bakın burada 8 karem var. Siz 9-10 kare yapabilirsiniz. Koton iple ördüm. 4,5 numaralı şişimle ördüm. Elim sıkı olduğu için 4,5 ördüm. Eli bol olan arkadaşlarımız 4 numaralı şişle örebilirler. Evet. Ne diyelim arkadaşlar? Yeni bir videoda yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Desteklerinizi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.